Herkese merhabalar. Milyonlarca kişinin beklediği 5. videomla karşınızdayım. Short videom YouTube'un en çok izlenen videolar arasına girdiği için bu bölümde tekrar Night Online'a dönüyorum. Bu arada henüz abone olmadıysanız lütfen olun, mutlu olurum. Bu bölümde Night Online'dan Raptor yapıyorum. Raptor, oyunun belki de en popüler ve gelmiş geçmiş en çok kullanılan silahıdır. Ben de bu yaşıma kadar çok oyun oynadım. Bu kadar estetik ve karizmatik silah çok az gördüm. Tabii ki oyunda estetik olduğundan çok yaptığı hasar nedeniyle tercih edildi ve hala ediliyor. Bu tırpan çift elle kullanılıyor. Atak hızı çok yavaş olarak geçiyor. Elementsel hasarı da zehir. Çok fazla da anlatacak bir şey yok. Dilerseniz yapılışına geçelim. Çizim programında Raptor'u çizdim. Videonun altında PDF formatında ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir link var. Link ayrıca sapın üzerine yapacağım desenin çizimini de içeriyor. Çizimi A4'lere bölüp çıkarttım. Boşlukları kesip birbirine yapıştırdım. Sap kısmı yok çünkü sap için kürek sapı kullanacağım. Onun dışında 4 tane temel parça hazırlayacağım. Her birine bir numara verdim. Bundan sonra bu parçalardan bu numaralarla bahsedeceğim. Çizimi bu parçalara böldüm. Keresteden bir parça kestim. İki yüzünü de tıraşladım ve zımparaladım. Parçaları en az tahta israf edecek şekilde dizdim ve karbon kağıtıyla tahtaya aktardım. Dekupaj testereyle parçaları kestim. Dört numaralı parçanın etrafını tekrar güzelce zımparaladım. İç hatları tahtanın üzerine aktardım. Çizgiler eğimin başlayacağı yerler. Parçanın kalınlığını ortadan bir çizgiyle ayırdım. Bu çizgiyle iç hat çizgilerini zımparalayarak birleştirdim ve kesici yerlere eğim vermiş oldum. İki numaralı parçayı biraz daha kalınlaştırmam gerekti. Boş bir tahtanın üzerine koydum. Kenarlarını çizerek belirledim. Dekupaj testereyle şekli kestim. Bolca tutkal uygulayıp yaydım. İlk kestiğim parça ortada olacak şekilde üst üste yapıştırdım. Tutkal ile en iyi sonucu parçaları birbirine sıkıştırarak alırsınız. Bu yüzden parçaları işkenceyle sıkıştırıp kurumaya bıraktım. Bu sırada bir numaralı parçaya dönelim. Aynı işlemler bu parça için de geçerli. Tüm yüzeyleri zımparala, çizimin iç hatlarına aktar, etrafını ortadan çizgi çek, iç hat çizgileriyle bu çizgiyi zımparalayarak birleştir.
3 numaralı parçaya geçelim. Bilin bakalım ne yaptım. Tabii ki aynı işlemleri. İki numaralı parçaya geri dönüyoruz. Etrafı zımparayla eşitledim. Çizimi kağıttan aktarmaya gerek görmedim. Köşeleri birleştirmek yeterliydi. Yine etrafında tam ortadan çizgi çektim. Derinlik olarak çok fazla talaş kaldırmam gerekti. Zımpara ile uzun süreceğinden ıskarpela ve çekişten yardım aldım. Önce oydum, sonra şekil verdim. Sap için kürek sapı kullandım. En üst noktayı köşeli kısma yaklaştırmak için biraz kestim. Köşeli kısmın yüzeylerine ortadan birer çizgi çektim. 2 numaralı parçayı yerine koyup fazlalık yerleri işaretledim ve zımparaladım. Çizgileri birleştirdim. Bitiştikleri yere matkapla delik açtım. 2 numaralı parçayla birleşeceği yeri de deldim. 1 numaralı parçayı rastgele yerlerden deldim. Yan yüzeyine bu deliklerin merkezinden geçen birer çizgi çizdim. Birleşeceği parçaları konumladım ve çizgiyi üzerlerinden uzattım. Böylece bu parçalardaki delinecek yerleri de belirlemiş oldum. Delme işlemini gerçekleştirdim. Bu deliklere yerleşecek metal çubuk parçalarının ölçülerini aldım ve kestim. Sıra montaja geldi. Yapıştırıcı olarak aktivatörüyle beraber satılan hızlı yapıştırıcılardan kullandım. Bir tarafa yapıştırıcı, diğer tarafa aktivatör uygulayıp birleştirdim. Tüm parçalar için bu işlemleri gerçekleştirdim. Numaralı parçayı delecek kadar kalın olmadığı için direkt yapıştırdım. Bu küçük arkadaşları da unutmadım. Şekillerini artık bir tahta parçasının üzerine geçirdim, kestim ve şekil verdim. Yapışacakları yerleri önceden işaretleyerek belirledim. Sonra yapıştırdım. Bu her mutfakta bulunan streç filmin içindeki karton rulo. 3'er santimetrelik 2 parça kestim. Bu parçaları Raptor'un sapının üstünde bilezik olarak kullanacağım. Bilezikleri yapıştırdım. Dışlarına da yapıştırıcı sürüp kuruttum. Böylece tahta kadar sert birer yapıya sahip oldular. Dışlarını törpüledim ve şekil verdim. Boşluk ve hataları kapatmak için macun kullandım. Önce sürdüm, sonra parmağımla yaydım. Yüzeyi ince tanecikli zımpara ile boya işlemini hazırladım ve tozdan arındırdım. Boya öncesi son aşama olarak 2 kat astar uyguladım. Astardan kalan pütürleri almak için ıslak zımpara uyguladım ve kuru bir bezle kalan nemi aldım.
boya karışımımı metalik inci, metalik gümüş ve çok az da mavi ile yaptım ve kesici kısımlara 2-3 kat uyguladım. Boyadığım kısımları kapattım. İkinci boya karışımında kahverengi kiremit rengi arası bir renk hedefledim. Bunun için gerçek sarı, gerçek kırmızı ve çok az siyah karıştırdım. Sapa 2-3 kat uyguladım. Sapın başına ve sonuna azalarak yok olacak şekilde siyah atıp gölge efekti verdim. Ortasını da hafif kararttım. Bileziklere direkt fırçayla altın yaldız uyguladım. Şekil verme işleminde iç hat çizgilerinin dışına eğim vermiştim. Bu çizgilerin içini metalik gümüş, mavi ve siyah ile yaptığım 3. boya karışımıyla boyadım. Dört numaralı parçanın çiziminden ortasındaki deseni kesip çıkardım. Yerine yerleştirdim ve 1. boya karışımından uyguladım. Raptor'un sapındaki sarı deseni elde etmek için hazırladığım desen çizimini çıkarttım. Kenar boşluklarını kesip birbirine yapıştırdım. Boyanması gereken yerleri kesip çıkartınca kendi stencil'ımı hazırlamış oldum. Sapın üzerine konulmadığım lekese kağıdı rengi ve sarı ile yaptığım son karışımı uyguladım. Altın yaldızlı bölgeleri eksik boyadığımı fark ettim ve tekrar fırçayı elime aldım. Bitirici dokunuşu 2 kat mat vernik ile yaptım. Ve Knight Online'ın efsane silahı Raptor hazır. Yaptığım çalışmaları beğeniyorsanız abone olarak, beğen butonuna basarak ve videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sıradaki projeler için fikir vermek istiyorsanız lütfen yorum paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.